White Fang sadece doğası gereği uyum sağlamakla kalmıyordu. Aynı zamanda çok seyahat etmişti. Ve uyumun ne anlama geldiğini, ne kadar gerekli olduğunu biliyordu. Burada, Sierra Vista'da, Yargıç Scott'un mülkünün adı olan bu yerde, White Fang hızla kendini evde hissetmeye başladı. Köpeklerle ilgili ciddi bir sorunu yoktu. Onlar, Güney Tanrılarının yollarını ondan çok daha iyi biliyorlardı. Ve White Fang tanrılarla birlikte eve girdiğinde, bu köpekler de onu tanıdı. Tanrılar onun varlığını onaylamıştı ve tanrıların köpekleri de bu kararı kabul etti. Dick, zorunlu olarak, başta birkaç sert resmiyet yaşadı. Ama ardından White Fang'ı mekanın yeni bir parçası olarak sakin bir şekilde kabul etti. Eğer Dick kendi yolunu seçebilseydi, iyi arkadaş olurlardı. Ama White Fang arkadaşlığa karşıydı. Diğer köpeklerden tek istediği şey, rahat bırakılmaktı. Hayatı boyunca türlerinden uzak durmuştu ve hala uzak durmak istiyordu. Dick'in yaklaşmaları onu rahatsız etti. Bu yüzden onu hırlayarak uzaklaştırdı. Kuzeyde öğrenmişti, efendisinin köpeklerini yalnız bırakması gerektiği dersini. Ama o dersi şimdi unutmamıştı. Kendi mahremiyetinde ısrar etti, kendini izole etti. Ve Dick'i o kadar tamamen görmezden geldi ki, o iyi niyetli yaratık sonunda pes etti ve ona neredeyse yakınındaki ahır direği kadar ilgi gösterdi. Collie için durum böyle değildi. Onu kabul etmek, tanrıların göreviydi. Ama bu, Collie'nin onu rahat bırakması için bir sebep değildi. Collie'nin varoluşuna işlemiş bir şey vardı. White Fang'ın ona ve onun soyuna karşı işlediği sayısız suçun anısı. Ne bir gün, ne bir nesil, harap edilen koyun ağılları unutulmuştu. Tüm bunlar onu intikama itiyordu. Tanrıların yüzüne uçamazdı. Ama bu onu engellemedi. White Fang'ın hayatını küçük yollarla mutsuzlaştırmaktan. Bu yüzden Collie, cinsiyetinin tüm gücünü kullanarak White Fang'a sataştı ve ona kötü davrandı. İçgüdüsü ona saldırmasına izin vermiyordu. Ama Collie'nin ısrarı da onu görmezden gelmesine izin vermiyordu. Kız ona doğru koştuğunda, White Fang kürklü omzunu keskin dişlerine tuttu ve sert adımlarla görkemli bir şekilde uzaklaştı. Onu çok zorladığında ise omzunu ona uzatır, başını çevirir ve yüzünde sabırlı, sıkılmış bir ifadeyle beklerdi. Bazen bir ısırık geri çekilmesini hızlandırırdı, ama bunu hiç de görkemli bir hale getirmiyordu. Genel olarak ise neredeyse ciddi bir onuru korumayı başardı. Mümkün olduğunda Collie'nin varlığını görmezden gelir, kendi yolundan çıkmamasına özen gösterirdi. Onu gördüğünde ya da duyduğunda, kalkar ve uzaklaşırdı. White Fang'ın öğrenmesi gereken başka konularda da çok şey vardı. Kuzey bölgesindeki yaşam, Sierra Vista'nın karmaşık işleriyle karşılaştırıldığında sadelikti. Öncelikle, ustanın ailesini öğrenmesi gerekiyordu. Bir anlamda buna hazırdı. Mitsah ve Kulu Ko Grey Beaver'a ait olduğu gibi, şimdi Sierra Vista'da ait olanlar da aşk ustasına, evin tüm sakinlerine aitti. Ama burada bir fark vardı. Birçok fark. Sierra Vista, Grey Beaver'ın çadırından çok daha geniş bir işti. Birçok kişi vardı, dikkate alınması gereken. Yargıç Scott vardı, bir de eşi. Ustanın iki kız kardeşi, Beth ve Mary. Ustanın eşi Alice. Ve çocukları, 4 ve 6 yaşlarındaki küçük Whedon ile Maud. Kimse ona bu insanları, aralarındaki kan bağlarını ve ilişkileri anlatmamıştı. Ve asla bilemeyecekti. Ama hepsinin ustaya ait olduğunu çabucak anladı. Gözlem, eylem, konuşma ve sesin tonlamaları. Bunlarla, yavaş yavaş her birinin ustadan hoşlandığı iyilik ve sevgiyi anladı. Ve bu kesinleşmiş standarda göre White Fang onlara uygun davrandı. Usta için değerli olan her şey, White Fang tarafından da değerli tutulmalı ve korunmalıydı. İki çocuk için de durum böyleydi. Hayatı boyunca çocuklardan hoşlanmamıştı. Onların ellerinden nefret eder ve korkardı. Kızılderili köylerinin günlerinde öğrendiği dersler, nazik değildi. Whedon ve Maud ilk kez ona yaklaştığında, White Fang uyarı şekilde hırladı ve kötü niyetli görünüyordu. Ustadan gelen bir tokat ve keskin bir ses onu boyun eğmeye zorladı. Okşamalara izin verdi. Ama küçük ellerin altında hırladı ve hırladı. Hırlama, tek bir mırıltı notu bile taşımıyordu. Daha sonra anladı. Erkek ve kız, efendinin gözünde çok değerliydi. Ve artık, ne tokat ne de keskin bir söz gerekmiyordu. Yine de White Fang hiçbir zaman coşkulu bir şekilde sevgi dolu olmadı. Efendinin çocuklarını kötü ama dürüst bir zarafetle kabul etti, onların şımarıklıklarına, sanki acı veren bir ameliyata katlanırcasına dayandı.
Artık dayanamadığında kalkıp kararlı bir şekilde onlardan uzaklaşırdı. Ama bir süre sonra büyüdü. Çocukları sevmek için bile büyüdü. Yine de gösterişli değildi. Onlara doğru koşup gitmezdi. Öte yandan, onları görünce uzaklaşmak yerine, bekledi. Onların ona gelmesini bekledi. Ve daha sonra, yaklaştıklarını görünce gözlerinde memnun bir ışık belirdi. Onu başka eğlenceler için bıraktıklarında ise, yüzünde meraklı bir pişmanlık ifadesi kalırdı. Tüm bunlar bir gelişim meselesiydi ve zaman aldı. Sonra çocuklar, Yargıç Scott geliyordu. Bunun iki nedeni olabilirdi. Birincisi, açıkça ustanın değerli bir varlığıydı. İkincisi ise, gösterişsizdi. White Fang, geniş verandada onun ayaklarının dibinde uzanmayı severdi. Yargıç gazeteyi okurken, arada sırada White Fang'a döner, kısa bir söz ya da bir jest ederdi. Bunlar, White Fang'ın tanıdığı rahatsız edici ama hoş küçük anlardı. Ama bu sadece usta yokken oluyordu. Usta ortaya çıktığında, diğer tüm varlıklar White Fang için yok olurdu. White Fang, ailenin tüm üyelerinin onu sevmesine ve ona iyi davranmasına izin verdi. Ama onlara ustaya verdiği şeyi asla vermedi. Hiçbir okşama boğazından aşk mırıltısı çıkaramazdı. Ne kadar uğraşsalar da, onu kendilerine sarılmaya ikna edemediler. Bu terk ediş ve teslim olma, mutlak güven, yalnızca ustaya aitti. Aile üyelerine yalnızca aşk ustasının mülkleri olarak baktı. Ve bu yeterliydi. Ayrıca White Fang erken dönemde aile ile ev hizmetçileri arasındaki ayrımı öğrendi. Hizmetçiler ondan korkuyordu. O ise yalnızca onlara saldırmaktan kaçındı. Çünkü onlar da efendinin mülkleriydi. Bu anlamda, Metin Klondike'de yaptığı gibi, usta için pişiriyor, temizliyorlardı. Kısacası, hane mülkleri. Evin dışında White Fang'ın öğrenebileceği daha çok şey vardı. Ustanın alanı geniş ve karmaşıktı. Ama sınırları vardı. Arazi, ilçe yolunda sona eriyordu. Dışarısı herkesin ortak alanıydı. Yollar ve sokaklar. Sonra başka çitlerin içinde özel alanlar vardı. Diğer tanrıların toprakları. Tüm bunları yöneten sayısız yasa vardı. Ama White Fang, tanrıların dilini bilmiyordu. Ve bunları öğrenmenin tek yolu, deneyimdi. Doğal dürtülerine uydu, ta ki bir yasaya karşı gelene kadar. Bunu birkaç kez yaptıktan sonra, yasayı tanıdı. Ve sonrasında gözlemledi. Ama eğitiminde en etkili olan şey, ustanın elinden gelen tokattı. Ustanın kınayan sesiydi. Çünkü White Fang çok iyi biliyordu, ustadan gelen bir tokat, Grey Beaver'ın dövmesinden ya da Beauty Smith'in verdiği acıdan çok daha derinden yaralar. Onlar yalnızca etine zarar vermişlerdi. Eti altında ruhu hala coşkun ve yenilmezdi. Ama ustanın tokadı, her zaman ete zarar verecek kadar hafifti. Yine de daha derine iniyordu. Çünkü bu, ustanın onayını yitirmek demekti. Ve White Fang'ın ruhu, onun altında solar ve küçülürdü. Aslında tokat nadiren uygulanırdı. Ustanın sesi yeterliydi. White Fang doğruyu yanlıştan ayırt ediyordu. Davranışlarını buna göre düzeltiyordu. Bu, onun pusulasıydı. Ve yeni bir ülkenin, yeni bir hayatın kurallarını bu pusulayla haritalandırıyordu. Kuzey bölgesinde tek evcil hayvan köpekti. Diğer tüm hayvanlar vahşi doğada yaşardı ve çok güçlü olmadıklarında, herhangi bir köpek için yasal ganimet sayılırdı. White Fang, tüm ömrü boyunca canlı varlıklar arasında yiyecek aramıştı. Güney bölgesinde durumun farklı olduğu, aklına bile gelmiyordu. Ama bunu öğrenecekti. Erken saatlerde, köşeden dönerken, tavuk bahçesinden kaçmış bir tavukla karşılaştı. White Fang'ın doğal dürtüsü yemekti. Birkaç anlık bir hamle, korkmuş bir çığlık ve o maceraperest kuş artık yoktu. Çiftlikte yetiştirilmiş, şişman ve yumuşak bir kuştu. White Fang becerisini içten kutladı ve böyle bir şeyin gerçekten iyi olduğuna karar verdi. Günün ilerleyen saatlerinde, ahırların yakınında başka bir tavukla karşılaştı. Bir uşak onu kurtarmaya koştu. White Fang'ın türünü bilmiyordu. Bu yüzden silah olarak hafif bir araba kırbacı aldı. Kırbacın ilk darbesiyle White Fang tavuğu bıraktı. Bir sopa onu durdurabilirdi belki. Ama bir kırbaç, hayır. Sessizce, irkilmeden, ikinci bir darbe daha aldı koşuşunda. Ve boğaza doğru zıpladığında, uşak bağırdı. Aman Tanrım! Geriye doğru sendeledi. Kırbacı bıraktı, kollarıyla boğazını korudu. Sonuç olarak, ön kolu kemiğe kadar yırtıldı. Adam çok korkmuştu. Ama White Fang'ın vahşiliğinden çok, sessizliği rahatsız etmişti onu. Hala boğazını koruyarak,
Yırtık ve kanayan koludayla yüzünü kapatarak ahıra çekilmeye çalışıyordu. Ve tam o sırada, Collie sahneye çıktı. Daha önce Dick'in hayatını kurtardığı gibi, şimdi de uşağın hayatını kurtardı. Collie, White Fang'ın üzerindeydi, deli bir öfkeyle. Ve haklıydı, biliyordu. Şüpheleri doğrulanmıştı. İşte eski avcı, eski numaralarına dönmüştü. Uşak ahıra kaçtı. White Fang geri çekildi. Ama Collie, omuz dişlerini göstererek etrafında daireler çizdi. Dönüp durdu. Collie her zamanki gibi, iyi bir azarlama sonrasında pes etmedi. Aksine, daha da heyecanlandı ve öfkelendi. Sonunda, White Fang onurunu rüzgarlara fırlattı. Ve açıkça, tarlaların karşısına, ondan kaçtı. Tavukları rahat bırakmayı öğrenecek, dedi usta. Ama onu yakalamadan dersi veremem. Oyna. 2 gece sonra gösteri geldi. Ama ustanın beklediğinden çok daha büyük bir ölçekte. White Fang tavuk bahçelerini ve tavukların alışkanlıklarını yakından gözlemlemişti. Gece vakti, ahıra girdikten sonra, yeni taşınmış kereste yığınının tepesine tırmandı. Oradan bir tavuk kümesinin çatısına ulaştı. Sırt direğinin üzerinden geçip içeride yere düştü. Bir an sonra evin içindeydi. Ve katliam başladı. Sabah, usta verandaya çıktığında, 50 beyaz Leghorn tavuğu gözlerini karşıladı. Uşağın yanında sıraya dizilmiş. Kendi kendine ıslık çaldı. Önce şaşkınlıkla, sonra hayranlıkla. Gözleri White Fang tarafından da karşılandı. Ama onda ne utanç vardı, ne de suçluluk. Kendini gururla taşıyordu, sanki gerçekten övgüye değer bir başarı elde etmiş gibiydi. Günahın en küçük bir bilinci yoktu. Ustanın dudakları sıkıldı. Yüzünü hoş olmayan bir göreve çevirdi. Sonra, suçluya sertçe konuştu. Sesinde yalnızca tanrısal öfke vardı. Ve White Fang'ın burnunu öldürülmüş tavuklara bastırırken sağlam bir şekilde onu tokatlıyordu. White Fang bir daha asla tavuk kümesine yağmaladı. Bu yasaya aykırıydı ve o bunu öğrenmişti. Sonra usta onu tavuk çiftliğine götürdü. White Fang'ın doğal dürtüsü, etrafındaki canlı yiyeceklerin üzerine atlamaktı. Dürtüye uydu, ama ustanın sesi onu her seferinde durdurdu. Yarım saat boyunca bahçede yürüdüler. White Fang'ın içinde bu dürtü defalarca yükseldi ve her seferinde onu boyun eğdirdi. Ustanın sesi durdurdu. İşte böyle öğrenmişti yasayı ve tavuk bahçesinden ayrılmadan önce, onların varlığını görmezden gelmeyi öğrenmişti. Bir tavuk öldürücüyü asla iyileştiremezsin. Yargıç Scott, öğle yemeği masasında üzgünce başını salladı. Oğlu White Fang'a verdiği dersi anlatırken duygulanmıştı. Alışkanlık edinir ve kan tadını aldıktan sonra, yine üzgünce başını salladı. Ama Whedon Scott babasıyla aynı fikirde değildi. Sana şunu yapayım, diye meydan okudu sonunda. White Fang'ı tüm öğleden sonra tavuklarla birlikte kapalı tutacağım. Ama tavukları düşün, diye itiraz etti hakim. Ve dahası, diye devam etti oğul, öldürürse her tavuk için sana kraliyet altını ödeyeceğim. Ama babayı da cezalandırmalısın, diye araya girdi Beth. Kız kardeşi de onu destekledi ve masanın etrafından bir onay korosu yükseldi. Yargıç Scott başını onaylayarak salladı. Peki, Whedon Scott bir an düşündü. Ve eğer öğleden sonranın sonunda White Fang hiçbir tavuğa zarar vermezse, bahçede geçirdiği her 10 dakika için onu bankta oturmuş ciddi bir yargıç gibi çağıracaksın. Ve şunu söyleyeceksin. Duraksadı, gülümsedi. White Fang, sen benden daha zekisin diye düşündüm. Aile gösteriyi gizli bir yerden izledi. Ama bu, sönük bir gösteriydi. Bahçede kilitli, usta tarafından terk edilmiş White Fang, yere uzandı ve uyudu. Bir keresinde kalktı, suya gitti, içti. Tavukları sakince görmezden geldi. Onun için onlar yoktu. Saat 4'te, koşu atlaması yaptı. Tavuk kümesinin çatısına tırmandı, dışarı atladı. Oradan yürüdü, eve doğru, sakin ve ciddi bir şekilde. Yasayı öğrenmişti. Ve verandada, mutlu aile izledi. Yargıç Scott, White Fang ile yüz yüze geldi. Yavaşça ve ciddi bir şekilde, 16 kez tekrarladı. White Fang, sen benden daha zekisin diye düşündüm. Ama White Fang'ı şaşırtan ve çoğu zaman onu utanç altına düşüren şey, yasaların çokluğuydu. Tavuklara dokunmaması gerekiyordu. Ama bu yalnızca tanrılara ait olanlar için mi geçerliydi? Sonra kediler vardı, tavşanlar vardı, hindiler vardı. Hepsini bırakmak zorundaydı. Yasayı yalnızca kısmen öğrenmişken bile, tüm canlıları rahat bırakması gerektiği izlenimine kapılmıştı. Açık otlakta, bir bıldırcın burnunun dibine kadar zarar görmeden uçabilirdi.
İçgüdüsü titriyordu. İstek ve heves her yanını sarıyordu. Yine de, içgüdüsünü kontrol etti. Hareketsiz durdu. Tanrıların iradesine itaat ediyordu. Ve sonra, bir gün, yine otlakta, dik bir tavşanın peşine düştü ve koşmaya başladı. Usta bizzat izliyordu. Ve müdahale etmedi. Hayır. White Fang'ı kovalamacaya katılmaya teşvik etti. Ve böylece öğrendi. Tavşanlar hakkında tabu yoktu. Sonunda tüm yasayı kavradı. Tüm evcil hayvanlarla düşmanlık olmamalıydı. Dostluk olmasa bile, en azından tarafsızlık. Ama diğer hayvanlar, sincaplar, bıldırcınlar, pamuk kuyruklar, vahşi doğanın canlılarıydı. İnsana bağlılıktan hiç boyun eğmemişlerdi. Onlar, herhangi bir köpeğin yasal avıydı. Yalnızca evcilleştirilmiş olanlar korunuyordu. Tanrılar, tebaalarının üzerinde yaşam ve ölüm gücünü taşıdı. Ve bu güce, kıskanıyorlardı. Santa Clara Vadisi'ndeki yaşam, kuzey bölgesinin sadeliğine kıyasla karmaşıktı. Bu medeniyetin karmaşıklıkları, en çok kontrol gerektiriyordu. Ölçülülük, özünün hassas bir duruşu, ince kanatların çırpınması gibi, ama aynı zamanda çelik kadar sert. Hayat, bin farklı yüzle karşılaştı onu. Ve White Fang hepsini görmek zorundaydı, şehre gidip San Jose'ye, arabası arkasında koşup, sokaklar arasında dolaşırken, Phaeton durduğunda etrafa tembelce bakınırken. Hayat onun yanından aktı, derin, geniş ve çeşitli. Sürekli duyularına işliyordu. Anlık ve sonsuz ayarlamalar yapmasını gerektiriyordu. Ve neredeyse her zaman, doğal dürtülerini bastırmasını zorunda kılıyordu. Etin ulaşılabilir olduğu kasap dükkanları vardı. Bu ete dokunmaması gerekiyordu. Ustanın ziyaret ettiği evlerde kediler vardı. Bırakmak zorundaydı. Her yerde ona hırlayan köpekler vardı. Saldırmaması gerekiyordu. Ve kalabalık kaldırımlarda, sayısız insan onu durdurup bakıyordu. Birbirlerine işaret ediyorlar, inceliyorlar, ondan bahsediyorlardı. Ve en kötüsü, hafifçe dokunuyorlardı. Tüm bu garip ellerin tehlikeli temaşlarına katlanmak zorundaydı. Ama bunu başardı. Yavaş yavaş garip olmayı atlattı. Kalabalıkların ilgisini kibarca, ölçülü bir şekilde kabul etti. Yabancı tanrılar, onların küçümsemesini küçümseyerek kabul etti. Öte yandan, onda büyük bir tanışıklığı engelleyen bir şey vardı. Başını okşadılar ve kendinden memnun, cesur hissederek veda ettiler. Ama her şey kolay değildi. San Jose'nin dışında arabanın arkasında koşarken, bazı küçük çocuklar taş atıyordu ona. Yine de peşinden gitmesine izin verilmemişti. Bunu biliyordu. Onları kovalamadı. İçgüdüsünü ihlal etmek zorunda kaldı. Kendini koruma içgüdüsünü ihlal etti. Çünkü evcilleştirilmeye başlamıştı ve kendini medeniyetle yetiştiriyordu. Yine de, bu düzenlemeden tam olarak memnun değildi. Adalet hakkında soyut bir fikri yoktu. Ama hayatta bir eşitlik duygusu vardı içinde. Ve bu duygu ona şunu söylüyordu, taş atanlara karşı savunma yapılmaması haksızlıktı. Tanrılarla yapılan antlaşmada, onların onu koruyacağı söylenmişti. Ama kim koruyacaktı onu şimdi? Sonra bir gün, usta arabayı sürdü. Elinde kırbaç ve taş atanları dövdü. Bundan sonra artık taş atmıyorlardı. White Fang anladı ve memnun oldu. Benzer bir deneyim daha yaşadı. Kasabaya giderken, kavşaktaki salonun etrafında 3 köpek asılıydı. Yanından geçerken hemen üzerine koştu. Usta, White Fang'a kavga etmemesi gerektiğini öğretmişti. Ve bu dersi çok iyi öğrenmişti. Bu yüzden, zor durumdaydı. Kavşak salonundan her geçişinde, önce bir hırlama 3 köpeği uzak tutuyordu. Ama ardından peşinden geliyorlar, havlıyorlar, hakaret ediyorlardı. Adamlar onları White Fang'a saldırmaya teşvik ediyordu. Bir gün, açıkça hasta oldu. Üzerindeki köpeklerden, usta arabayı durdurdu. "Hadi bakalım," dedi White Fang'a. White Fang inanamadı. Ustaya baktı, köpeklere baktı. Sonra hevesle ve sorgular şekilde tekrar ustaya baktı. Usta başını salladı. "Onlara git, yaşlı dostum. Onları ye." White Fang artık tereddüt etmedi. Döndü ve sessizce atladı. Üçü de ona baktı. Büyük bir hırlama ve gürültü yükseldi. Dişlerin çarpışması, bedenlerin fırtınası. Yolun tozu bir bulut halinde kalktı ve savaşı örttü. Ama birkaç dakika sonra, 2 köpek toprakta can çekişiyordu. Üçüncü ise tam hızdaydı. Bir hendeyi aştı, bir rağ çitini geçti ve bir tarladan kaçtı. White Fang peşinden gitti. Kurt tarzında, kurt hızıyla. Yerden kayarak, hızlı ve gürültüsüz. Ve tarlanın ortasında, köpeği aşağı sürükleyip öldürdü.
Bu üçlü öldürmeyle köpeklerle yaşadığı ana sorunlar sona erdi. Haber yayıldı, vadinin aşağısına doğru. Ve artık erkekler köpeklerinin Fighting Wolf'a zarar vermemesini sağlıyordu. Bolca yiyecek vardı ama iş yoktu Southland'de. Ve White Fang, şişman, refah içinde ve mutlu yaşıyordu. Yalnız değildi, coğrafi olarak güneyde olduğu için değil, çünkü hayatın güney diyarında olduğu için. İnsan nezaketi, üzerine parlayan bir güneş gibiydi. Ve o, iyi bir toprağa dikilmiş çiçek gibi gelişiyordu. Ama yine de diğer köpeklerden farklıydı bir şekilde. Yasaları bile, o yasalardan başka hayat bilmeyen köpeklerden daha iyi biliyordu. Ve daha titizlikle uyuyordu. Yine de etrafında bir pusuya bakış işareti vardı. Vahşilik, sanki vahşi hala içindeydi. Kurt yalnızca içinde uyumuştu. Başka köpeklerle asla arkadaş olmadı. Kendi türü kadar yalnız yaşamıştı. Ve yalnız yaşamaya devam edecekti. Yavru köpek günlerinde yaşananlar. Lip Lip ve yavru köpek sürüsünün zulümleri. Beauty Smith ile dövüş günleri. Bunlar, köpeklere karşı sabit bir hoşnutsuzluk kazandırmıştı ona. Hayatın doğal akışı başka yöne sapmıştı, türünden uzaklaşarak insana doğru. Üstelik tüm güney bölgesi köpekleri ona şüpheli bakıyordu. İçlerinde vahşi doğaya dair içgüdüsel bir korku uyanıyordu. Ve onu her zaman hırlamayla, saldırgan bir nefretle karşıladılar. O ise artık dişlerini kullanmak zorunda değildi. Çıplak dişleri ve kıvranan dudakları yeterliydi. Nadiren bir köpeği diz üstünde bırakmakta başarısız oldu. Ama hayatında bir sınav vardı. Collie. Hiç vermedi ona bir anlık huzur. Anne onun kadar yasaya uyumlu değildi. Usta, White Fang ile arkadaş olmasını sağlamaya çalıştıkça bile, Collie'nin kulağına her zaman keskin ve gergin hırlamaları geliyordu. Tavuk öldürme olayını hiç affetmemişti. Ve bu inanca ısrarla bağlı kaldı, niyetlerinin kötü olduğuna. Olaydan önce onu suçlu bulurdu. Ve ona göre davranırdı. Ahırın etrafında, köpeklerin etrafında, hatta bir güvercine ya da tavuğa merakla bile baksa, öfke dolu bir çığlık atıyordu. White Fang'ın onu görmezden gelmenin en sevdiği yolu, uzanmaktı. Başını ön patilerine koymak ve uyku numarası yapmak. Bu her zaman Collie'yi şaşkın bırakır ve sustururdu. Collie hariç, White Fang ile her şey yolunda gidiyordu. Kontrol ve duruşu öğrenmişti. Yasayı biliyordu. Bir kararlılık kazanmıştı. Sakinlik ve felsefi bir hoşgörü. Artık düşmanca bir ortamda yaşamıyordu. Tehlike, acı ve ölüm, artık her köşede gizlenmiyordu. Zamanla, bilinmeyen, yaklaşan bir korku ve tehdit duygusu soldu. Hayat yumuşak ve kolaydı. Her şey akıcı bir şekilde ilerliyordu. Karı fark etmeden özledi. Aşırı uzun bir yaz, der miydi bilmiyoruz. Olduğu gibi, yalnızca belirsiz, bilinçsiz bir özlem taşıyordu içinde. Aynı şekilde, özellikle yaz sıcağında güneşten bunaldığında, kuzey bölgesine karşı hafif bir özlem duyardı. Ama bu yalnızca onu huzursuz ve tedirgin ederdi, ne olduğunu bilmeden. White Fang hiç çok gösterici olmamıştı. Sarılmasıyla ve aşk mırıltısıyla sevgisini ifade edebiliyordu. Ama ona üçüncü bir yol daha verilmişti. Tanrıların kahkahalarına hep hassas olmuştu. Kahkahalar onu çıldırtmıştı, öfkeyle paniklere sokardı. Ama aşk ustasına öfkelenmeye gücü yoktu. Ve usta, ona iyi niyetli, şakacı bir şekilde güldüğünde, White Fang şaşırmıştı. İşleyişini hissedebiliyordu. Eski öfkenin içinde yükselmeye çalıştığını, ama aşkına karşı çarpıştığını hissediyordu. Kızamazdı. Yine de bir şeyler yapmak zorundaydı. İlk başta onurlu olmaya çalıştı. Usta daha da güldü. Daha fazla onurlu olmaya çalıştı. Usta öncekinden daha çok güldü. Sonunda, usta onurunu yitirerek güldü. Ve White Fang'ın çenesi hafifçe aralandı. Dudakları küçük bir şekilde kalktı. Gözlerinde mizahtan çok sevgi dolu, sorgulayıcı bir ifade belirdi. Gülmeyi öğrenmişti. Aynı şekilde ustayla oynamayı öğrendi. Yuvarlanmayı, devrilmeyi, sayısız sert oyunların kurbanı olmayı. Karşılığında sahte öfkeyle cevap verirdi. Diken diken tüyleriyle, vahşice hırlayarak, ölümcül niyetli görünen ısırıklarla. Ama asla unutmazdı kendini. O ısırıklar her zaman boş havada verilirdi. Böyle bir eğlencenin ardından, her ikisi de soluk soluğa, birbirlerine sertçe bakıp dururlardı. Ve sonra, aynı anda, fırtınalı bir denizde doğan güneş gibi, gülmeye başlarlardı. Bu her zaman ustanın kollarıyla White Fang'ın boynunu ve omuzlarını sarmasıyla biterdi. White Fang ise mırıldanarak, aşk şarkısını söylerdi.
Ama başka kimse White Fang ile oynamadı. Buna izin vermedi. Onurunu korudu. Kimse denediğinde, uyarı hırlaması ve diken diken saçları, hiç de eğlenceli değildi. Ustaya bu özgürlükleri tanıması, onun sıradan bir köpek olduğunu düşündürmüyordu. Herkesin eğlenmesi için bir mülk. Hayır. Tek kalple seviyordu. Ve kendini ya da sevgisini ucuzlaştırmayı, reddetti. Usta sık sık at üzerinde dışarı çıkardı. Ve ona eşlik etmek, White Fang'ın hayattaki başlıca görevlerinden biriydi. Kuzey diyarında, koşumda çalışarak sadakat gösterirdi. Ama Güneyland'da kızak yoktu. Köpekler sırtlarında yük taşımıyordu. Bu yüzden sadakatini yeni bir şekilde gösterdi. Efendinin atıyla koşmak. En uzun gün bile White Fang yıpranmadı. Yürüyüşü kurtun yürüyüşüydü, pürüzsüz, yorulmak bilmeyen, zahmetsiz. Ve 50 millik bir koşunun ardından, atın önünde neşeli bir şekilde gelirdi. White Fang bu koşularla bağlantılı olarak başka bir ifade biçimi daha kazandı. Hayatında yalnızca 2 kez yapması dikkat çekiciydi. İlk kez, ustanın enerjik bir safkan atı eğitmeye çalıştığı sırada gerçekleşti. Ata, sürücü inmeden kapıları açıp kapatmayı öğretmeye çalışıyordu. Defalarca kapıya sürdü onu. Her seferinde at ürktü, geri çekildi ve uzaklaşmaya çalıştı. Giderek daha da gergin ve heyecanlı hale geldi. Usta tırnaklarını bastırdı, ön bacaklarını yere indirdi, sonra arka bacaklarıyla tekme atmaya başladı. White Fang sahneyi artan bir kaygıyla izledi. Kendini tutamadı, içeri atıldı. Atın önüne geçti ve vahşice, uyarı dolu bir şekilde havladı. Sonrasında sık sık havlamaya çalıştı. Usta onu teşvik etti. Ama bir daha sadece bir kez başardı ve o zaman da usta yanında değildi. Bir otlak boyunca koşu. Bir tavşan aniden atın ayakları altında fırladı. Şiddetli bir ürküş, bir sendeleme, yere düşme ve ustanın kırık bir ayağı. White Fang öfkeyle suçlu atın boğazını kavradı. Ama ustanın sesi onu durdurdu. Eve git, diye emretti usta, yarasını değerlendirdikten sonra. White Fang onu terk etmeye istekli değildi. Uzaklaştı, sonra geri döndü ve yumuşakça sızlandı. Usta cebinde kalem ve kağıt aradı. Bulamadı. Yine emretti. Eve git. White Fang ona hüzünlü bir şekilde baktı. Uzaklaştı, tekrar durdu. Omzunun üzerinden geriye baktı. Eve git, sert emir geldi. Ve bu sefer, itaat etti. Aile verandadaydı, öğleden sonranın serinliğini teneffüs ediyordu. White Fang aralarına girdi. Nefes nefese, toz içinde. Whedon geri döndü, diye duyurdu annesi. Çocuklar sevinçle bağırarak onu karşılamak için koştular. Kaçındı onlardan. Verandadan geçmeye çalıştı ama sallanan sandalye ve korkuluk arasına sıkıştı. Hırladı. Yanlarından geçmeye çalıştı. İtiraf etmeliyim, çocukların yanında beni gergin ediyor, dedi anneleri. Bir gün beklenmedik şekilde onlara döneceğinden korkuyorum. White Fang vahşice hırlayarak köşeden fırladı. Çocuğu devirdi, kızı düşürdü. Anne onları yanına çağırdı. White Fang'ı rahatsız etmemelerini söyledi. Kurt kurttur, diye yorumladı yargıç Scott. Kimseye güvenmez. Ama o tamamen kurt değil, diye araya girdi Beth, kardeşinin yokluğunda onun yerine savunma yaparak. Bunun için sadece Whedon'un fikrine sahibiz, diye karşılık verdi yargıç. White Fang'da bir köpek türü olduğunu tahmin ediyor. Ama görünüşe bakılırsa, cümlesini tamamlayamadı. White Fang önünde duruyordu. Şiddetle hırlıyordu. Git buradan, yat, diye emretti yargıç Scott. White Fang döndü, aşk ustasının karısına döndü. Korkuyla çığlık atan kadın, elbisesini dişleriyle kavramıştı. Narin kumaş yırtılana kadar sürükledi onu. Bu zamana kadar tüm dikkatler ona yönelmişti. Hırlamasını bırakmış, başını kaldırıp yüzlerine bakıyordu. Boğazı spazmodik çalışıyordu. Ama ses çıkmıyordu. Tüm bedeniyle mücadele ediyordu. İletişim kurulamazlığın pençesinden kurtulmaya çalışıyordu. Söylemek için zorlanan bir şey vardı. Umarım delirmez, dedi Whedon'ın annesi. Whedon'a sıcak iklimin, Arktik hayvana uymayacağından korktuğumu söylemiştim. Konuşmaya çalışıyor, diye duyurdu Beth. Sanırım. Tam o anda, White Fang'a bir konuşma geldi. Büyük bir patlamayla yukarı koştu ve havladı. Whedon'a bir şey oldu, dedi karısı kararlı bir şekilde. Artık hepsi ayağa kalkmıştı. White Fang merdivenlerden aşağı koştu. Geri döndü. Onları takip etmelerini bekliyordu. Hayatında ikinci ve son kez havlamıştı. Ve kendini anlaşılır kılmıştı. Bu olaydan sonra Sierra Vista'nın kalbinde daha sıcak bir yer buldu.
Kolunu yırttığı uşak bile, onun bilge bir köpek olduğunu kabul etti. Kurt olsa bile, Yargıç Scott hala aynı görüşteydi ve bunu ansiklopediden ve doğa tarihi çalışmalarından alıntılarla herkese kabul ettirmeye çalışıyordu. Kimseyi ikna edemiyordu. Günler gelip geçti. Santa Clara Vadisi'nin üzerine bozulmayan bir güneş ışığı sarkıyordu. Ama kısaldıkça ve White Fang'ın ikinci kışı Güney Diyarı'nda başladıkça, garip bir keşif yaptı. Collie'nin dişleri artık o kadar keskin değildi. Gömme hareketlerinde bir oyunbazlık vardı ve onu gerçekten incitmemelerini sağlayan bir yumuşaklık. Hayat ona bir yük gibi gelmeye başladı. Collie'nin yanında kendini gösterdiğinde ciddi bir şekilde cevap veriyordu. Eğlenceli olmaya çalışıyordu. Sadece saçma olmaya çalışıyordu. Bir gün, onu uzun bir kovalamacaya götürdü. Arka otlak arazisinde, ormanlarda. Usta öğleden sonra binecekti. White Fang bunu biliyordu. Ata yerlenmiş, kapıda bekliyordu. White Fang tereddüt etti. Ama onda, öğrendiği tüm yasalardan, geleneklerden daha derin bir şey vardı. Onu şekillendiren şey, efendiye olan sevgisi, yaşama iradesi ve kararsızlık anında, Collie onu ısırdı ve hızla uzaklaştı. White Fang döndü ve peşinden gitti. Usta o gün yalnız bindi ve ormanda, yan yana. White Fang annesi olarak Collie ile koştu. Kiş ve yaşlı tek göz gibi, yıllar önce, sessiz kuzey diyarının ormanında koştukları gibi.